Herkese merhaba, ben Deniz. Geçenki videoda gemicilik hakkında video çekmiştik. Bu sefer ise daha farklı olacak. Neden? Çünkü sahildeyiz. Bu seferki videonun konusu daha farklı olacak. Biraz daha böyle kişisel gelişim tarzı olacak. Motivasyon üzerine bir sohbetimiz olacak. İyi seyirler. Evet, sohbet konusu üzerinden gidersek aslında ana konumuz şu olacak. Başarmak nasıl bir duygu? Başarmak öyle bir duygudur ki insana aslında en büyük hayal ve hedeflerinden biridir. En büyük amaçlarından biridir. İnsan elde edebilmek için o duyguyu elinden gelen her şeyi yapar. Hatta atıyorum günde 8 saat çalışıyorsa yeri gelir 16 saat çalışır. 2 katı kadar çalışır. Fakat günün sonunda ne mi olur? Kimi insan hayatında ve kaderinde gidişine göre bu başarıyı elde eder. Yani istediği şeye ulaşır. Kimisi ulaşamaz, böyle bir uzatmalara oynar. Uzatmaya çalışır. Ya da farklı daha kötü senaryolar olur. Bir şekilde yine başarılır. Ama nasıl başarılır? Farklı bir rakibiniz varsa 3 ya da 5 günde yapar. Siz ise 1 haftada ya da 10 senede yaparsınız. Ama günün sonunda yine başaran siz olursunuz. Benimkisi çok daha farklıydı. Benimki nasıldı? Yani ben yapıyordum, evet, istediğim şeyleri elde ediyordum, çalışıyordum, azim gösteriyordum ama geçmişteki hatalarımdan dolayı, geçmişteki eksiklerimden dolayı çok da verimli olmuyordu. Ne istediğim kadar ilerleyebiliyordum, ne de istediğim kadar mutlu olabiliyordum. Ne istediğim kadar güzel bir seviyede başarabiliyordum, ne de istediğim seviyede de olmuyordu. Buna farklı metotlar geliştirdim. Örneğin günün 24 saatini 8 farklı, 4 farklı periyotlara bölerek günün 8 saati atıyorum sizin için okulda geçiyorsa, 8 saat uyumakla geçiyorsa, kalan 16 saatte kendinize ayırsanız, bunu ikiye bölüp 1-8 saate sizin şahsi bakımlarınıza kalsa, kalan 8 saatte aslında çoğu şey yapabilirsiniz. Ben mesela üniversite için Kıbrıs'a geldiğimde, ki burası zaten jeopolitik konumdan bir ada ülkesi olduğu için, köy gibi bir yer olduğu için ben bu periyodu uyguluyorum. Günün 24 saatini 8'e bölüp 4 farklı periyotlar şeklinde kullanıyorum. Kalan ekstra 8 saatte ya kendi dersime ayırıyorum ya da kendi hobilerime ayırıyorum. Örneğin geçmiş zaman demeyelim de bundan yaklaşık 3-4 sene öncesinde bir tane arkadaşım önermişti. Demişti ki madem bu kadar kendini geliştiriyorsun, kişisel anlamda kişisel gelişim üzerine de bir bilgin var. Hani sohbet ve diyaloğun da iyi. Neden bunları insanlarla paylaşmak istemiyorsun? Ben dedim ki hani ya dinleyenim olmaz ya çevremden dolayı, ama gün geçtikçe ve yaş ilerledikçe bu tam tersine oldu. Ben de dedim o zaman madem gidişat güzele gidiyor, ben de aynı gidişatı kullanayım. Başarmak için uğraştım, evet, elimden geleni yaptım. Çok farklı şeylerle uğraştım. Geri geldi farklı diller öğrendim. Yeri geldi farklı yazılım dilleri öğrendim. Yeri geldi farklı insanlar tanıdım. Yeri geldi acısıyla tatlısıyla iyi kötü hayatımda anılar oldu. Yeri geldi çok çalışmam gerekti. Yeri geldi aylaklık yapmam gerekti. Ama işin aslına baktığımızda ben mesela istediğim bölümü, kaptanlığı tutturduğumda o gün böyle içimde garip bir his vardı. Ya böyle bir duygusal boşluğa düşmüş gibiydim hani. 2-3 senedir istediğim bir şey elde etmek istiyorum ve en sonunda da başarmıştım. Yani amacıma ulaşmıştım. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ya önümüzde 2 şık var. Ya çok iyi bir kaptan olacağız ya da işte kazandığım bölüm 2 yıllıktı ya bunu 4 yıla tamamlayacağız. Ben yine akademik düzeyde bunu ilerletmeyi düşünüyorum. Niye? Hazır eğitim hayatım devam ediyorken, hazır her şey yolundayken, gidişat iyiyken 2 yıl daha tamamlamayı planlıyorum. Bu benim kendi şahsi fikrime göre böyle. Kimisi daha farklı şekilde ilerletiyor. Ama denizcilik öyle bir sektör ki yani hayatınızda olumsuzluklar oluyor. Yalnız kalmak istiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki özgür kalmak istiyorum. Nitekim sonuca ulaşıyorsunuz. Fakat düşünüyorsunuz. Acaba ben yalnızlığı mı tercih ettim? Yoksa özgürlüğü mü tercih ettim? Ya da özgürlüğü tercih edip dolaylı olan yalnızlığa mı kaldım? İşte orada film kopuyor. İşte orada insan düşünüyor. Acaba ben doğru bir karar mı verdim? Yoksa verdiğim karardan dolayı dolaylı bir sonuca mı ulaştım? Bazen yeri geliyor, bu tabii çok değişkenlikle gösteriyor. Yani ben bazen diyorum tamam amacıma ulaştım, elde ettim ama günün sonunda ben mi başardım yoksa
farklı şeyler mi oldu bilmiyorum. Ama yine de bir şekilde devam ediyorum yani. Hiç durmuyorum. İşte denizciliğe dair öğrenebildiğim ne kadar daha fazla şey varsa, elimden gelen varsa öğrenmeye çalışıyorum. Elde etmeye çalışıyorum. Ya da kendi bilgimi gözden geçirmek amaçlı şu anki mesela YouTube videolarım gibi kendi denizcilik bilgilerimi aktarıyorum, paylaşıyorum, slaytlar düzenliyorum, işte videolar düzenliyorum. Yeri gelecek denizcilik hakkında farklı şeyleri de paylaşacağım. Yeri gelecek kendime dair yine bu motivasyon videolarından dahil olacak. Şu an zaten benim okulum Girne'de olduğu için, Girne Amerikan'da okuduğum için hani şu an deniz tarafına geldim. Sahildeyim. Hazır bugün pazar günü, okulda yok. Hava da güzel. Bunu değerlendireyim dedim. Ama nitekim mutlu muyum? Mutluyum, evet. Çünkü istediğim şeyi bir şekilde başardım. Ama günün sonuna baktığımızda, ana konuya geldiğimizde başardık mı? Evet, başardık. Güzel bir şekilde oldu. Güzel günler de oldu. Kötü günler de oldu. Geçmişteki insanlar da oldu. Geçmişte unutulması gerekenler de oldu. Nitekim günün sonunda istenen oldu ya. Ben yaptım yani. Ben kendime diyordum ben hiç hayatta yapamam ama ben bile yaptıysam başka insanlar da yapabilir. Ben bile elde ettiysem başka insanlar elde edebilir. Neden olmasın? Kimsenin kimseden eksik yanı bir yanı yok. Kimsenin kimseden daha üst düzey bir özelliği de yok. Çok daha farklı bir yanı da yok. Herkes aynı. O zaman niye başarmayalım? Niye istediğimiz şeye ulaşamayalım? Niye utandırmamız gereken insanlar varken utandırmayalım? Öyle değil mi? Gururlandırmamız gereken insanlar varken, mutlu etmemiz gereken sevdiklerimiz varken niye onları mutlu etmeyelim? Evet, bugünlük bu video bu kadardı. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yani sohbetimi de, videoyu da, bulunduğum yeri de, hani umarım beğenmişsinizdir. Provanız tam yol net olsun, rüzgarınız kolay olsun, selametle.